We'll let you get a sit up this time. А кто не понимает по-английски? Who doesn't know English? But Turkish also. But this Mataji doesn't speak English also. Okay. It's just Russian. All right. So Okay. You can translate in Russian. yeah, by the way, actually. Shall I translate? Translate lazım mı? Yes. So yesterday we chanted one song from Sharanagati. Dün Sharanagati'den bir şarkı söyledik. Does anyone remember what part? What the topic was? Konunun ne olduğunu hatırlayan var mı? There were 6 processes of surrender. Teslimin 6 süreci. Go ahead. What is it? The path of surrender is composed of 6 parts. Yes. And the song we sang yesterday was from which part? Dün söylediğimiz şarkı hangi bölümüydü? Accept the favorable. Accept the favorable. Accepting favor. Uygun olan şeyi kabul etmek. I don't know if you noticed, but the word anukula was present 7 times, several times in the book. Anakula sözcüğü birçok yerde geçiyordu. So it describes the activities which are favorable in devotional service. Anybody remember any? Ve biz yine Chaitanya Mahaprabhu'nun One of them I think you should remember. aktivitelerini söylemiştik. Hatırlayanlar var mı? Yes? Chaitanya Mahaprabhu'nun faaliyetlerini, aktivitelerinden bahsetmiştim. Dün hatırlayan var mı ne olduğunu? Hindistan'daki gezisi. Dün bir şeyden bahsetmiştik Chaitanya Mahaprabhu ile ilgili. What's it? Nobody's answered yet. No, they are thinking. We don't understand the question. One, just one thing. Sadece bir şey vardı hatırlamanız gereken. One thing that was favorable. Şey olan, çok önemli olan, uygun olan şey neydi? Favori olan.
I don't know if it's the answer, but we talked about water, dust, Yeah. dust, Yeah. and The very first thing was dust. İlk konuştuğumuz şey lotus ayaklarının tozuydu. Water. Yemek and artıkları. food stuff. Foodstuffs, remnants of foodstuffs. Yemek And artıkları. for me, hearing the Mridanga sound. And you make sure everybody else hears it too. It's okay, it's auspicious. Yes, hearing the sound of the mridanga. What else? Mridanga'nın sesini duymak. Başka ne vardı? Vaishnavaların ayaklarının değdiği su. The what? The water of lotus feet of We Vaishnava. already said that. Bunu söyledik zaten. There was three, Maharaj. Huh? There was just these three you talked about. But they were already mentioned. All three were mentioned. Yeah. And the They were already mentioned. I'm looking for something else. Something. Bu üçüne de değindik ama başka konuştuğu başka bir şey var mı diye soruyor. Bir hikayede çok ekstrezik bir halden dolayı kolları, kafası ve bacakları içine giriyordu ve işte devotee'ler çok şaşırıyor. Öyle bir hikaye. Giving example from Shivaram Maharaj yesterday Class. class. It's When once Chaitanya Mahaprabhu is in the forest, because of ecstasy, his limbs just go inside, and the devotees. That's favorable for devotional service. We talk about Kalidas's pastimes, and you said that the fate of Kalidas makes everything real Faith in because he my has service. faith. Yes. Kalidas'ın hikayesinden bahsetmiştiniz. O bu üç prosesle ilgili çok yüksek bir inanca sahipti. And the Maha Prasada. But we already said that. Remnants of foodstuff. Altı ülkenin diğer beşinden işte alçak gönüllü. Guru Maharaj also mentioned about the other 5 processes steps in Sharanagati. Yeah, but that wasn't mentioned in the song. Bak bu ama bu şarkıda bahsedilen bir şey değil, şarkıda bahsedilen şey. Bir tane yemek ismi vardı ama şarkıda ıspanakla yapılan. There is a name for the Food preparation. for Chaitanya Mahaprabhu. Yes, yes. Şarkıya. Uh-huh. Anybody remember anything else? Now it's Good freezing. call. Mango. We have a standard expression in ISKCON. İskon'da standart bir ifademiz vardır. It's called post prasadam paralysis. Yarışmadan sonrası realize olma durumu. Yeah. Nobody can think. Because the stomach is so full. Bread. Simit. Post prasadam paralysis. Especially Turkish breakfast. Especially Turkish breakfast. What about Charanamrita? What happens when Bhaktivinoda Thakur takes Charanamrita? Bhaktivinoda Thakur Charanamrita içti. Ne zaman olmuştu? I asked everybody, does it ever happen to you before? What happens? Ne His oldu house ona? turned into Goloka. Yes, his house turns into Goloka. Yes. Onun evi Goloka Vrindavan'a dönüşmüştü. Something else? What about Ekadasi? Ekadashi He canlı mentions Ekadasi Radha and mothers of devotion. annesi Mataji. Ekadashi adamının annesi olarak kabul ediliyor. No, you translate English. Türkçe söyledin de ama tabii Türkçe Okay, söyleyeceksin we got zaten. some. That's what I was looking for. Of course, there's more, but Daha çok var ama.
So that was the, okay, what were the other 5 activities favorable for the path, on the path of Sharanagati? First, Sure. accepting everything favorable for the execution of devotional service. Anybody remember any of the others? Sharanagati'nin diğer 5 tane basamağı neydi? İlki adanma hizmeti için uygun olan şeyleri kabul etmekti. Diğer 5'i. Hare Krishna Mandars, which is not favorable. Rejecting everything. Uygun olmayan şeyleri reddetmek. Krishna koruyacağını The firm faith that Krishna will maintain. Yes, yes. Tek efendisi olarak. Tek efendi. Accepting Krishna as the absolute master. Yes, Kendisini tam olarak teslim etmek Krishna'ya. Complete surrender. yes. Alçak. Very good. One more. Alçak. Alçak gönüllü. Humble. Dainya. Alçak gönüllü. Dainya. Humility. Yeah, that's a very, very important quality. Dainya. Especially Lord Chaitanya. He even told that to Rupa and Sanatana Goswami. He said, your humility is killing me. Bu sonuncusu alçak gönüllü çok çok önemli bir özellik. Chaitanya Mahaprabhu Raghunath Goswami ve Rupa Goswami'ye diyor ki sizin alçak gönüllünüz beni öldürecek. When they came before him, it was straw in their teeth. And he presented himself to be lower than the straw in his teeth. Bunlar Chaitanya Mahaprabhu'nun önüne geldikleri zaman ağızlarına bir ot koydular ve o şekilde eğildiler ve biz bu ottan daha düşüyoruz. Lord Chaitanya is very much attracted by humility. Chaitanya Mahaprabhu alçak gönüllülükten çok etkileniyor. So that is also an important quality. Bu da çok önemli bir özellik. So anyways, as we said, Sharanagati, the songbook composed by Bhaktivinoda Thakur, includes all these 6 characteristics of surrender. Bhaktivinoda Thakur tarafından bestelenen bu Sharanagatiler adanma hizmetinin 6 tane temel özelliğinden bahsediyor. And the first 32 songs covers these 6 characteristics of surrender. Ve bu şarkıda bu 6 tane özelliği kapsamakta. Then Bhaktivinoda Thakur writes another 13 songs. İlk 30 şarkı bunu kapsıyordu. Diğer 30 şarkıda da Which is called Bhajan Lalasa, bunlar da Bhajan Lalasa deniliyor. which means, Lalasa means hankering. Lalasa da arzulamak, peşinden gitmek gelir. Hankering for bhajan. Bhajan'ı arzulamak. And these songs were composed from the verses Srila Rupa Goswami gave in Upadeshamrita. Bunlar da Rupa Goswami'nin Upadeshamrita kitabındaki kıtalardan oluşmuştur. Anybody know Upadeshamrita? So what's the name for it? Bu ne Srila için? Prabhupada translated it. Bu hangi kitap için verilen şey? Go ahead. Nectar of Instruction. Anybody know the first verse of Upadeshamrita? Bu talimat-ı özür kitabından. İlk kıtayı hatırlayan var mı? Yes? Go ahead. You got it. Manasa? Kroda. Kodavigam, Jivam Vigam, Udarapasarida, Vegam, Etam Vigam, Vishahitadira, Saram, Apinam, Prithvin Sashishira. Which means? Bu ne demek? So, I cannot give it exactly, but The paraphrase. so it's the Tam sırasıyla veremeyeceğim ama. so those who are able to control the mind, control the senses, control the tongue, stomach, and genitals, are able to give shiksha, to give instructions or accept disciples throughout the world. Zihnini, ağzını,
duyu organlarını, midesini ve genitallerini kontrol edebilen kişiler dünyanın her yerinde öğrenciler yapabilir. Actually, Bhaktivinoda Thakur, in another book called Sri Bhakti Loka, Shri Bhakti Loka denilen diğer kitabında he's speaking on the topic of patience, Bhaktivinoda Thakur sabır hakkında konuşuyor. which is also from Upadeshamrita. Bu da aynı zamanda Upadeshamrita'dan. And while describing the topic of patience, he quotes this verse, Vajravega Manasakota Vega. Ve bu sabır konusundan bahsederken bu kıtayı alıntılıyor. And he says that the sadhaka first controls himself. Sadaka diyor ki sadaka ilk önce kişinin kendisini kontrol etmesidir. And then he can control the world. Ve ondan sonra da bütün dünyayı kontrol edebilir. So he emphasizes this point. Bu noktayı vurguluyor. Of course, he includes this in the topic of patience because it doesn't happen immediately. Bu konuya değiniyor sabır konusunda çünkü bu hemen gerçekleşen bir şey değil. But I oftentimes tell a story in connection to that verse. Ve ben bu durumla bağlantılı olan bir hikayeden sıklıkla bahsediyorum. I think I might have told it once before. This Ve bundan long time ago. Huh? before I think I might have told it once before about Haridas Thakur and Raghunath Das Goswami. Haridas Thakur, Raghunath Das Goswami ile ilgili bir hikayeden daha önce de bahsetmiştim İstanbul'da. It's a short story. I'll tell you. As we're talking a little bit from Upadeshamrita. Upadeshamrita'dan biraz bahsetmiş olacağız. Which Bhaktivinoda Thakur also included in Sharanagati. Bhaktivinoda Thakur Sharanagati'yi de buraya eklemiş durumda. And as we said, he composed 13 songs from the verses of Upadeshamrita. Ve Upadeshamrita'dan da 13 tane kıtayı beslemiş. And they were called Bhajan Alasa, the Hankering for Bhajan. Ve bunlar Bhajan Alasa deniliyor. Bu da Bhajan için arzulama. And in Sri Bhakti Loka, Ve Shri Bhakti Loka'da da Srila Bhaktivinoda Thakur oftentimes addresses his readers as sadhakas. ve burada da Bhaktivinoda Thakur bu sadakalardan bahsediyor. And a sadhaka is somebody who works on himself. Sadaka kendi üzerinde çalışan kişi demektir. At that point, he quoted from that verse, Vajravega Manasakota Vegam, he says, the person first controls himself, and then he can control others, control the world. Bu kıtadan bahsediyor ki, demek istiyor ki ilk önce kişi kendini kontrol edebilmeli ki daha sonra diğerlerini kontrol edebilsin. And the story in this connection is about Raghunath Das and Haridas Thakur. Ve bu bağlantıdaki hikayede Raghunath Das ve Haridas Thakur'la ilgili. Raghunath Das was, as we know, he was a very strict renunciant. Raghunath Das bildiğiniz gibi çok sıkı bir feragat halindeki kişi. It was said that the renunciation of Raghunath Das was compared to be like the lines on a stone. Raghunath Das'ın feragati sanki bir taşın üzerindeki aslan gibi. It's like it's very difficult to erase the lines on a stone. Evet, o taşın üzerine bir şey yapmanız, çizmeniz zor. It was very difficult for Raghunath Das to do anything but to be completely renounced. Onunla bir şey yapmanız çok zor çünkü o tamamen feragat halinde olan biri. But in his youth, he was the son of a very wealthy landowner. Ama gençliğinde çok zengin olan bir kişinin sahibi, bir kişinin oğluydu. His father's name was Govardhan Majumdar. Onun babasının adı Govardhan Majumdar. His uncle's name was Hiranya Majumdar. Amcasının adı Hiranya Majumdar. Had one other uncle. Does anybody remember his name? Ve diğer amcası Huh?
Biliyor musunuz ismini? Kalidas. Kalidas. Diğeri de Kalidas. That was another uncle of Raghunath's. Raghunath'ın diğer amcası da Kalidas'tı. And because he was the son of a very wealthy landowner, his and the only child, O çok zengin bir arazi sahibinin, yani zengin bir kişinin oğluydu ve tek çocuktu. his father always wanted the best for him. Onun için babası her zaman en iyisini istiyordu. His father actually pampered him. Pampered? Şımartıyor. Yani çünkü onun babası biraz onu şımartıyordu. Protected him from seeing ugly things. Onu böyle rahatsız edici şeyler görmesinden her zaman korumaya He was çalışıyordu. always carried in a palanquin. Onu her zaman böyle o taşınan şeylerin içerisinde, paletlerin içerisinde. His father wouldn't even let him walk on stones. Covered the paths from his palace with rose petals. Hatta onun böyle sarayın içerisinde o taşlardan, mermerlerden etkilenmemesi için gül yapraklarıyla donatıyordu. So, he wanted the best for his young son Raghunath. Küçük oğlu Raghunath için en iyisini istiyordu. There's a whole description about Raghunath Das's early life. We won't go into that detail. Raghunath Das'ın önceki çocukluk yaşamıyla ilgili bir sürü tanımlar var ama biz detaya girmeyeceğiz. But the catalyst for Raghunath Das's later life of renunciation first came from his association with Haridas Thakur. Onun daha sonraki feragat halindeki yaşamına geçişindeki katalizör Haridas Thakur'dur. Haridas Thakur was the spiritual master of the family priest of Govardhan Majumdar. Govardhan Majumdar'ın ailesinin manevi öğretmeniydi Haridas Thakur. Family's priest's name was Balaramacharya. Ailesinin, rahibinin manevi öğretmeniydi. His name is And Balaramacharya once invited Haridas Thakur to his home. Bir keresinde Balaramacharya Haridas Thakur'u evine davet etti. And at this time Haridas Thakur was very much absorbed in chanting the holy name. O sırada da Haridas Thakur kutsal isimleri zikretmekte çok meşguldü, çok gark olmuştu. And when Govardhan Majumdar heard that there was a saintly person, Ve Govardhan Majumdar orada aziz bir kimsenin olduğunu duyduğunda he wanted his son Raghunath Das to go and take his blessings. oğlu Raghunath Das'ı onun bu aziz kişinin varlığına götürdü. Govardhan Majumdar was a devotee, Govardhan Majumdar da bir adanandı. but he had some attachments, Ama yine de bazı bağlılıkları vardı. which sometimes come to one who has a lot of wealth. Örneğin çok fazla varlık sahibi olmak gibi. It's not necessarily a disqualification to be wealthy. Aslında yani varlık sahibi olmak bir niteliksizlik değil. And there are many examples of very exalted Vaishnavas who were wealthy and were completely detached. Aslında birçok Vaishnava var ki onlar çok zengin olmalarına rağmen tamamen bunlarla bağlantıları yok. Pundarik Vidyanidhi is one such example. Pundarik Vidyanidhi is one such example. O bir örnek, Kumarvaş'a söylediği kişi. Completely detached. O tamamen bağlantısız. So to have wealth is not necessarily a disqualification. Varlık sahibi olmak bir niteliksizlik değil. But if one is not careful, it can breed attachment. Ama eğer kişi dikkatli olmazsa bu bir bağlılık oluşturabilir. That's why Queen Kunti, in her prayer, she says, Janmaishvaya Shuta Shaviya Hidamana Madapaman. She prays to Krishna. Says those who are in the path of material progress. Bu yüzden Kraliçe Kunti duasında şunu söylüyor. Adanma hizmeti sürecindeki kişiler Trying to advance themselves with great wealth, bodily beauty.
Onlar kendilerini varlıkla ve zenginlikle ilerletmeye çalışırken respectable parentage, saygı duyulan aile, ebeveynlik. she says they can't approach you with sincere feeling. O zaman ben sana bu özelliklerle samimi bir şekilde yaklaşamam. Therefore she was praying, let me be materially exhausted. O yüzden dua ediyor ki, yalvarıyor ki lütfen beni maddi olarak bitirmiş ol. Yok oluşum. So I can approach you with complete, sincere feeling, fully dependent on no one and nothing except you. O yüzden beni şunu sağlar ki ben hiç kimseye bağlı olmadan, hiç kimseden bir şey beklemeden sana samimi duygularla yaklaşabileyim. Anyways, Govardhan Majumdar was very wealthy, but he was a devotee also. Govardhan Majumdar çok zengin olmasına, varlıklı olmasına rağmen bir feragat halinde biriydi. And when he heard that Haridas Thakur was staying nearby, he wanted Raghunath Das to go and to receive his blessings. Ve Haridas'ın yakında bir yerde olduğunu duyduğu zaman oğlu Raghunath Das'ı oraya götürmek istedi. And therefore he prepared to have Raghunath Das brought to see Haridas Thakur. Ve Raghunath Das'ı Haridas Thakur'a götürmek için hazırladı. Raghunath Das was always accompanied by many servants. Raghunath Das her zaman birçok hizmetkar tarafından eşlik ediliyordu, He hizmet was also ediliyordu. accompanied by many guards. Aynı zamanda bir sürü de koruma tarafından da. As you know, sometimes children of wealthy people, they're good candidates to be kidnapped. Çünkü biliyorsunuz zengin insanların çocukları kaçırılmaya adaydırlar. Right? And held ransom. Evet. Held as ransoms for people to pay ransom. You know what ransom is? Yeah. Ve onlardan fidye istenilebilir. So Raghunath Das was always surrounded by servants and guards. Bu nedenle Raghunath Das her zaman hizmetkarlar ve korumalar tarafından çevrilmişti. Before he sent Raghunath Das to see Haridas Thakur, Raghunath Das Haridas Thakur'u görmeye gönderilmeden önce he gathered all kinds of opulent gifts to give to Haridas Thakur. Haridas Thakur'a vermek üzere bütün değerli olan hediyeleri topladılar. Precious metals, Önemli, değerli bazı metaller, valuable silks, çok değerli ipek kumaşlar. prepared a whole cartload of gifts. Çok hediyelerden oluşan bir şey hazırladılar. And he asked his guards to please bring this cartload of gifts as an offering to Haridas Thakur. Ve korumalara dediler ki bütün bu hediyeleri alın Haridas Thakur'a götürün. And he's thinking that Haridas Thakur sees all these opulent gifts, certainly he'll give a very nice blessing to my son. Ve düşünüyordu ki Haridas Thakur bu güzel hediyeleri görünce kesinlikle oğluna çok güzel bir şekilde kutsayacak. So Balarama-charya brought Raghunath Das to Haridas Thakur. Ve Balarama-charya Raghunath Das'ı Haridas'ın yanına götürdü. And he introduced him to Haridas. This is the son, this is Raghunath Das. Ve Raghunath Das Haridas'a takdim edildi. Bu Raghunath Das diye. He is the son of Govardhan Majumdar, O Govardhan Majamadhar'ın oğludur. who has sent you all of these opulent gifts. Ve ki o sana bütün bu değerli hediyeleri gönderdi. And he's asking to please give your blessings to his son. Ve rica etti ki lütfen oğluna kutlamalarını ver. Now, as we said, Balarama-charya was a disciple of Haridas Thakur. Dediğim gibi Balarama-charya Haridas'ın öğrencisi. And he anticipated that Haridas Thakur may not necessarily give the kind of blessing that Govardhan Majumdar was expecting. Ve Balarama-charya tahmin etti ki Haridas Thakur bu istenilen kutlamayı vermeyecek galiba. So when he asked Haridas Thakur, please bless Raghunath Das, Ve o sadece dedi ki lütfen Raghunath Das'ı kutsa. in anticipation of his blessing, he made a very loud sound, sneeze or something. Ve o bu kutsanmanın geleceğini bildiği için çok yüksek bir ses çıkardı. And then Haridas, who
paid no attention whatsoever to the cart of precious gifts. He was not interested. Ve Haridas Thakur kesinlikle oradaki hediye yığınıyla ilgilenmiyordu. Hiçbir ilgisi yoktu bununla. He gave the blessing to Raghunath Das. Raghunath Das'a takdislerini sundu. May you renounce the whole world. Ve dedi ki bütün hayatım boyunca feragat halinde. That was the catalyst. That's why one of the catalysts for that blessing of Haridas Thakur. Haridas Thakur'un bu kutsaması takdisi Raghunath Das için katalizörlerden bir tanesidir. But Haridas Thakur heard it. Ama Haridas Thakur bunu duydu. Balaramacharya heard it, but nobody else heard. Balaramacharya da duydu ama başka hiç kimse duymadı. So when Balaramacharya brought Raghunath Das back to his father, Ve Balaramacharya Raghunath Das'ı babasına geri götürdüğünde, first thing Govardhan Majumdar said, "You saw Haridas?" Govardhan Majumdar'ın ilk sorduğu şey, Haridas Thakur'u gördün mü? Oh yes, we saw Haridas. Onlar da dedi ki evet gördük Haridas'ı. You offered the gifts I sent to him? Benim ona gönderdiğim hediyeleri ona verdiniz mi? Yes, they were offered. Evet onlar sunuldu. Did he give a blessing to my son? O benim oğlumu kutsadı mı? Yes, he got a blessing. Evet takdislerini verdi. So then Govardhan was asking the servants, what blessing did he give? Ve Govardhan hizmetkarlara sordu. Onun verdiği takdis neydi? And they said, he said something but we didn't hear. Dediler ki bir şey söyledi ama biz duymadık. He asked the guards. Korumalara sordu. He said something but we didn't hear. Onlar da dedi ki bir şey dedi ama biz duymadık. So then he asked Balaramacharya. O da Balaramacharya sordu. And Balaramacharya said, yes, he gave a blessing to your son. Ve Balaramacharya dedi ki evet o takdislerini verdi. He gave the blessing that your son will control the whole world. O şöyle bir takdis verdi ki senin çocuğun, oğlun bütün dünyayı kontrol edecek. And when Govardhan heard this, he was in ecstasy. Ve Govardhan bunu duyduğu zaman huşu içindeydi, ekstazi My halindeydi. son will control the whole world. Benim oğlum bütün dünyayı kontrol edecek. I control all this land here, in this area, but my son will control the whole world. Ben bu çevredeki bütün yeri kontrol edeceğim. Bütün dünyayı kontrol edecek. And he was very pleased when he heard the blessing that was given. Ve bu verilen takdisi duyduğu zaman çok memnun oldu. But there was a hidden meaning behind Balaramacharya's words. Ama Balaramacharya'nın sözlerinin gerisinde gizli bir anlam vardı. And the hidden meaning is that Raghunath Das will control the whole world. Ve bu gizli anlam şuydu, Raghunath Das bütün dünyayı kontrol edecek. Because nothing in this world would be able to control him. Çünkü bu dünyadaki hiçbir şey onu kontrol edemeyecek. So in other words, he didn't make something, he told the truth. Bu anlamda gerçeği söyledi. Because he would have renounced the whole world, that means that nothing in this world can control him. Çünkü bütün dünyadan feragat ettiği için bu dünyadaki hiçbir şey onu kontrol edemeyecek. Just as Haridas Thakur was not controlled by the huge cartload of valuable gifts, Nasıl ki Haridas Thakur bu bir sürü hediyeden oluşan yığından etkilenmediyse, even though Govardhan tried to lure him into giving some benediction for his son, Govardhan Haridas Thakur'un üzerinde hükmetmeye çalışsa bile oğluna bu takdisleri that vermesi didn't için, control him. bu onu kontrol edemedi. He can't be controlled by anything material. Çünkü Haridas Thakur herhangi bir maddi bir şeyle kontrol edilemez. So one who cannot be controlled by anything material Bu nedenle maddi olan herhangi bir şey tarafından kontrol edilmeyen means kişi that he's learned to control himself. demektir ki kendini kontrol edebiliyor. And when one learns to control himself, then he can control the whole world. Ve bir kişi kendini kontrol edebilirse bütün dünyayı kontrol eder. So this is the type of renunciation that Raghunath Das received, achieved as a result of his blessing from Haridas Thakur.
Raghunath Das'ın Haridas Thakur'la karşılaşmasından dolayı Raghunath. Raghunath I didn't Das'ın make. Oh, go ahead. I'm sorry. Raghunath Das'ın Haridas Thakur'dan karşılaşmasını elde ettiği takdis bu tip bir takdis, bu tip bir feragathanlık. And that's what Bhaktivinoda Thakur means in this verse, Vacho Vega Manasakota Vega. Bu nedenle Bhaktivinoda Thakur kıtasında bu sözcüklerden bahsediyor. That the spiritual master or the Vaishnava, he first learns to control himself. Vaishnavaların manevi öğretmeni ilk önce kendisini kontrol etmek zorundadır. And by learning how to control himself, then he can control others. Kendini kontrol etmeyi öğrendikten sonra da başkalarını kontrol edebilir. How does he control others? Diğerlerini nasıl kontrol edecek? Not by manipulation. Manipülasyonla değil. This is not what it means to control others. Bu diğerlerini kontrol etmek bu anlama gelmez. Sometimes people like the concept of being able to control others. Çünkü insanlar bazen diğerlerini kontrol etme kavramından hoşlanırlar. But this is not one of the aspirations for becoming a spiritual master, to control others. Yani manevi öğretmen olma heveslerinden bir tanesi değil diğerlerini kontrol etmeye çalışmak. There's no pleasure in controlling others. Çünkü diğerlerini kontrol etmekte bir keyif yoktur. Neither is it pleasing to Krishna. Bu aynı zamanda Krishna'yla memnun etmez. But one controls others by controlling himself. Kendi kontrol ederek başkalarını kontrol edebilen kişi, That people will naturally see, oh, how can I become controlled like that? çünkü o kişiler bu kişide kendilerini nasıl kontrol edebileceklerini görürler. That's one of the symptoms of the advanced devotees. Bu ileri seviyedeki adananların belirtilerinden bir tanesi. By seeing their symptoms, by seeing their qualities, Onların belirtilerini, özelliklerini, niteliklerini görerek it gives someone the impetus, the inspiration. Oh, I'd like to become like that. diğerlerine bu arzuyu, bu ilhamı verir. Ben de onun gibi olmak And istiyorum. then control becomes very easy Ve bu şekilde de kontrol kolay bir hale gelir. because people want to be controlled. Çünkü insanlar kontrol edilmek isterler. Big difference when people want to be controlled. Bu büyük bir fark. İnsanlar kontrol edilmek isterler. That's why Lord Chaitanya appeared. Bu nedenle Rab Chaitanya ortaya çıktı. Lord Chaitanya was the Supreme Personality of God, the Supreme Controller. O Tanrı'nın yüce şahsı, yüce kontrol eden. But he said, I want to come again. Ben tekrar geleceğim. But this time I want to teach by my example. Ama bu sefer kendi örneğimle öğreteceğim. Because by teaching by my example, others will want to surrender. Çünkü ben kendi örneğini öğretirsem diğerleri de teslim olmak isteyecek. He said, when I appeared previously as Krishna, Ben öncesinde Krishna olarak ortaya çıktım. I said, first you surrender unto me. İlk söylediğim şey ilk önce teslim ol. He gave strict instructions, Savardhana Pradityaja, first you surrender. Çok sert, katı bir talimatta bulunuyor. İlk önce teslim olmalısın. Then I'll deliver you from sinful reactions. Ondan sonra ben seni günahkar faaliyetlerden koruyacağım. But when he came as Chaitanya Mahaprabhu, he took that condition away. Ama Chaitanya Mahaprabhu olarak geldiği zaman bu koşullu fikri, durumu ortadan kaldırdı. And he simply gave the holy name and taught by his example. O kutsal isimleri verdi ve örneğiyle öğretmeye başladı. What does it mean to be Krishna conscious? Krishna bilinçli olmak ne anlama gelir? So he appeared as the greatest devotee, Bu nedenle en büyük adanan olarak ortaya çıktı. who's always absorbed in thoughts of Krishna. Her zaman Krishna'nın düşünceleriyle gark olmuş bir And şekilde. anyone who would see him, Ve onu gören herkes, he would think, I want. ben de bunu istiyorum, ben de bunu istiyorum. Awakening the desire in the heart. O kalpteki bu arzuyu uyandırıyordu. So this is what Bhaktivinoda Thakur is speaking about. Ve Bhaktivinoda Thakur'un bahsettiği şey de budur. In these next 13 songs, he's speaking about Bhajan Lalasa, Ve bundan sonraki 13 şarkıda Bhajana Lasa'dan which is bahsediyor. the intense hankering, internal hankering for meditation on Krishna. Bu bayağı kuvvetli içsel bir Krishna için bir arayış, bir arzudan bahseder. And then towards the end of Sharanagati, Ve Sharanagati'nin sonlarına doğru he
There are 3 songs. 3 tane şarkı At vardır. least 3 songs. Can't remember exactly. But one of them is Kabi Habi Bolo Seydinamar. Ve bunlardan bir tanesi de Kabeha ve Bora. Kabi Habi Bolo Seydinamar is under the heading of Vigyapti. Bu Vigyapti'nin adı altında. Vigyapti means confessions. Bu Confessions. Confession. İtiraf. İtiraf. He's confessing that I'm very fallen. Şunu itiraf ediyor ki ben çok düşmüşüm. Because this is how a very advanced Vaishnava thinks he's very fallen. Bu yüksek bir Vaishnav'ın düşünme şeklidir. Ne kadar düşük olduğu. So because he's so fallen, he is hankering. Çok düşmüş olduğu için de bu arayışta, bu arzuda. It's called Siddhi Lalasa. Bu Siddhi Lalasa. First was Bhajan Lalasa, which is hankering for bhajan. Birincisi Bhajana Lalasa'ydı. And Siddhi Lalasa means hankering for perfection. Siddhi Lalasa Siddhi da means perfection. mükemmelliği arzulamaktır. So this song, Kabhi Habi Bolo Seydinamar, is a song where he describes, he's confessing his falling condition and hankering for perfection. Bu şarkıda Kabeha ve Bolos dediğini anlamda bu düşmüşlüğünü itiraf ediyor ve mükemmelliyet arayışını söylüyor. And then the very last song, after this song, is called Shri Mahatmya. Bundan sonraki şarkıda Shri Namahatya. Shri Mahatmya is actually where Bhaktivinoda Thakur describes how the holy name brings one to Krishna. Bu şarkıda da Bhaktivinoda Thakur kutsal isimlerin kişiyi nasıl Krishna'ya ulaştırdığından bahsediyor. Brings one right to Krishna's side Tam olarak kişiyi Krishna'nın yanına alıyor. and reveals one's eternal relationship with Krishna. Ve kişinin Krishna ile olan ebedi ilişkisini ortaya çıkarıyor. This is perfection. Mükemmellik bu. Of course, it takes time to come to this perfect stage. Tabii ki bu mükemmel seviyeye gelmek zaman alır. But his songs give us a very gradual approach to this perfected state of consciousness. Ama o şarkılarında bu mükemmelliğe erişmiş, birinci mükemmelleşmiş haline yavaş yavaş bizi götürüyor. So, we'll read a little, we'll read the translation of this song. Evet, şarkının çevirisine bakalım. And then we'll chant it. Daha sonra da söyleyeceğiz. I have to find it first. Excuse me. Kabhi Habi Bolo. When, oh when will that day be mine? Your translation is different. Oh, another one. Okay. Hankering is good. Yakarmak iyi. What this song is all about is hankering. Bu şarkı yakarmakla ilgili. Every one of us hankers for something, right? Herkes bir şey için yakarır. It's a symptom of life. Bu yaşamın belirtisidir. Symptom of life is hanker for something that we don't have and lament for something that we got and didn't want. Yaşamın istemediğiniz bir şeyin gitmesi ve istediğiniz şeyin olması için yakarmak. It's a symptom of life. Bu yaşamın bir belirtisi. So we have to learn how to transform our hankering and lamentation into something spiritual. Bu yüzden bu yakarışımızı ve hayıflanmamızı spiritüel bir şeye çevirmeyi bilmeliyiz. This song is describing spiritual hankering. Ve bu şarkıda spiritüel yakarıştan bahsediyor. Every once in a while we may hear something and say, yeah, wow, that's nice. Evet, bu çok güzel, iyi bir şey. If only I could think of Krishna like that. Eğer sadece Krishna hakkında böyle düşünebiliyorsam bu çok iyi. If only I could remember Krishna. Sadece yakararak. Hankering. Yakar mı? We have to learn how to
off balance our material hankering with more spiritual hankering. Bizim yani maddi yakarışlarımızı daha spiritüel hale getirmenin dengesini bulmamız. That's what association of devotees is supposed to do. Adananların birlikteliğinin yol açması beklenen şey budur. It's supposed to off balance our material hankering with spiritual hankering. Maddi yakarışı spiritüel yakarışla değiştirebilmek. Of course, Thank if you. we're not careful, we don't associate properly. If we're not careful and we don't associate properly, Eğer dikkat etmezsek ve uygun bir şekilde birliktelik kurmazsak, it may increase our material hankering bu bizim maddi yakarışlarımızı arttırabilir. if we're not careful. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. So if we don't associate properly, then we start seeing devotees as material. Eğer, If we don't, eğer doğru bir şekilde birliktelik kurmazsak adananları sanki maddi şeylermiş gibi görmeye başlayabiliriz. and if we start seeing devotees as material, then we'll start hankering for materialistic people. Ve biz adananları maddi insanlar olarak görmeye başlarsak maddi kişilere yakarışta bulmaya And başlarız. sometimes we may think, oh, they're better than devotees. Evet, maddi kişiler için bir arayışımız olur. Düşünebiliriz ki onlar adananlardan daha iyiler galiba. As we said, hankering is the symptom of life. Dediğimiz gibi yakarmak bir yaşam belirtisi. So we always should learn how to appreciate association of devotees. Bu yüzden de her zaman adananların birlikteliğini takdir etmeyi öğrenmeliyiz. So that when the opportunity is there to be in their association, Onların birlikteliğinde olma şansı varsa it will be satisfying to the self. bu bizim için tatmin edici, memnun edici olmalı. And then when we're not in association of devotees, Eğer adananların birlikteliğinde değilsek we'll hanker to be in association. o zaman onların birlikteliğinde olmak için yakarmalıyız. That is how to test to see if one is actually taking advantage of association of devotees. Bu da adananların birlikteliğinden yararlanmak için olması gereken şeydir. Just recently I had a discussion with one devotee. Geçenlerde bir adananla bu konuda biraz konuştuk. He left the association of devotees for 20 years. Adananların birlikteliğini 20 yıllığına bırakmıştı. And now he's such a strict devotee. Şu anda çok kötü bir adanana dönüştü. And all he could tell me is how much he suffered in those 20 years. Onun bahsettiği şey bu 20 yıl boyunca ne kadar acı çekti. Because he embraced the association of materialistic people who are always causing him so much anxiety, distress, and cheating. Ve o 20 yıl boyunca maddi insanlarla, materyalistik insanlarla yaptığı birliktelik onu ne kadar strese sokmuş, ne kadar zorlamış bundan bahsetti. He learned the hard way. O zor bir şekilde öğrenmiş. We should try to avoid learning the hard way. Yani biz böyle zor bir şekilde öğrenmekten But he learned. kaçınamayız. Ama öğrenmiş. He really learned. Gerçekten. You translated the conversation, didn't you? O konuşmayı sen çevirmiştin, hatırlıyor musun? Yeah. When I looked at him, I was thinking, boy, he's never going back to social non-devotees again. Ben ona dönüp baktığımda dedim ki bu kesinlikle bir daha adananın olmayanlarla birliktelik kurmayacaktır. So now he's just hankering for devotee association. Şu anda o adananların birlikteliği için yakarıyor. So hankering is good. Yani yakarış güzel bir şeydir. Prabhupada says we're not supposed to destroy desire. We have to simply revert it back to its original state. Ve Şrila Prabhupada diyor ki biz arzuları yok etmiyoruz, onları sadece orijinal durumlarına geri getiriyoruz. We don't destroy hankering. Yakarışı, bu arayışı asla yok etmiyoruz. We revert it back to its original state, which is the symptom of life. Biz bunu yaşam belirtisi olan orijinal durumuna geri getiriyoruz. Hey Radhe Rajadevi Ke Chalalite, just like the 6 Goswamis in Vrindavan, they're calling out in the forests. Yani Vrindavan'daki 6 Goswami'nin Vrindavan ormanlarındaki yakarışları gibi. They're always hankering. Onları her zaman yakarıyorlardı. So that's what Bhaktivinoda Thakur is doing. Burada bak Vinoda Thakur'un yaptığı şey This bu. is a song for hankering. Bu bir yakarış şarkısı.
When oh when will that day be mine? Ne zaman o benim olacak? When my offenses when my offenses ceasing, Ne zaman kabahatlerim bitecek? taste for the name increasing. İsim için duyduğum tat artacak. When in my heart will your mercy shine? Senin merhametin benim kalbimde ne zaman parlayacak? When oh when will that day be mine? Bunlar ne zaman benim olacak? Lower than a blade of grass, Bir içimden daha alçak, more tolerant than a tree. bir ağaçtan daha toleranslı. When will my mind attain this quality? Benim zihnim ne zaman bu niteliği elde edecek? Respectful to all, Herkese saygılı, not expecting their honor. hiçbir gururu kabul etmeyen Then I shall taste the name's nectar sublime. ve bu yüce olan ismin nektarını ne zaman When oh when will that day be mine? ne zaman bu benim olacak? Great wealth or followers, feminine beauty, Büyük bir zenginlik, takipçiler, dişi güzelliği. I won't care for them or the comforts of my body. Bunları önemsemiyorum ya da bedenimin rahatlığını. Birth after birth, give me, O Lord Chaitanya. Lord Chaitanya lütfen yaşamlar boyunca Causeless devotion to your feet, divine. yüce ayağın için bana sebepsiz adanma hizmetini ver. When oh when will that day be mine? Bu ne zaman benim olacak? When will I utter Krishna, Krishna, Krishna with words choked up in a shivering body? Krishna, Krishna diye seslendiğim zaman sesim kesildiğinde ve bedenim titrediğinde, When will I be trembling all over, tamamen titrediğinde, lose bodily color, bedenimin rengi kaçtığında, tears pouring from my eyes? gözlerimden gözyaşları aktığında, When oh when will that day be mine? bugün ne zaman gelecek? When in Navadweep along the Ganges bank, Ganj'ın kenarlarındaki Navadvip'te boyunca shouting Gaura Nityananda as a surrendered soul, teslim olmuş ruhlar olarak Gaura Nityananda diye bağırdığında, dancing, chanting, running everywhere. dans ederek, zikrederek, oradan oraya koşturarak, When will I become half mad of mind? yarım akıllı bir adama ne zaman dönüşeceğim? When oh when will that day be mine? Ne zaman, hangi gün bu benim olacak? When will Lord Nityananda show mercy upon me? Rab Nityananda ne zaman benim üzerimde merhametini gösterecek? When will I reject the world of Maya? Ne zaman Maya'nın dünyasını reddedebileceğim? Bestow unto me the shade of your lotus feet. Lotus ayaklarının gölgesini benim üzerime bahşet. Let the right to preach the name be mine. İsimlerini dağıtma hakkını bana ver. When oh when will that day be mine? Bugün ne zaman gelecek? I will beg, borrow, or steal the nectar of the name. Bu isminin nektarını dileniyorum, ödünç almak istiyorum ya da çalmak istiyorum. By the name's effect, I will feel paralyzed. İsminin etkisiyle paralize oluyorum. O enjoyer of the nectar of the name. İsmin nektarından keyif alan. When will I touch your lotus feet till the end of time? Ne zaman yaşamın, hayatın sonuna kadar, zamanın sonuna kadar senin lotus ayaklarına dokunuyor olacağım. When oh when will that day be mine? Bugün ne zaman gelecek? When kindness to all beings will be appearing. Bütün canlı varlıklara olan nezaket ortaya çıktığında, With free heart, forget myself, comforting. böylelikle geniş bir kalple kendimi rahatlıkla unutarak, Bhakti Vinod in all humility prays. Bhaktivinoda bütün alçaklığı gönüllülüğüyle yalvarıyor. Now I will set out to preach your orders of life. Şimdi senin yüce emrini yerine getireceğim. When oh when will that day be mine? Ne zaman bu gün gelecek?
Thank you.
Any quick question before we end? Can we sing it again? Sing it again? Why? Why? I really liked the lyrics. It was very touching, and also I really liked the song. I wanted more of it. Sözleri çok sevdim, gerçekten dokundu bana. Ve söylemek istedim tekrar. We can sing it again. Haribo! Who had a question then? Who had a question? Yeah, just It's quick. maybe you were saying even about bhajans. By singing this bhajan, this feeling will manifest in us. Bu şarkıyı söyleyerek, hocanın söyleyerek bu duygu bizim içimizde That's the purpose oluşuyor mu? of singing. Yoksa amacı bu. It will manifest. But, Ortaya çıkacak. but we have to be patient. May not manifest overnight, Bir gecede ortaya çıkmayabilir. but if we repeat them, certainly they will manifest. Ama tekrar etmeye devam ederseniz kesinlikle ortaya çıkacak. Especially if we repeat them sincerely. Samimi bir şekilde tekrar edin. Krishna knows the heart. Çünkü Krishna kalbinizi bilir. He knows the intention behind it. Her şeyin gerisindeki niyeti de bilir. He knows if we're asking for something with selfish motives. Eğer motivasyonlardan uzak bir şey istediğinizi And he knows when we're asking for something so pleasing to him. That's pleasing to him.
Motivasyon için bir şey istediğinizi ya da sadece onu memnun etmek için bir şey istediğinizi de bilir. But even if there's selfish motives, Ama yine de gerisinde bencilce motivasyonlar olsa bile Krishna still can take care of those selfish motives too. He can change them. bu bencil isteklerin motiflerle de ilgilenir ve onları değiştirir. We just have to be open to His mercy. Sadece onun merhametine açık olmak zorundayız. He knows best how to change them. Onları en iyi şekilde nasıl değiştireceğini en iyi o biliyor. And if we stay open to His mercy, Ve o kendisinin bu merhametini açtığı güne kadar it will come. o gelecek. All right, we'll sing it one more time. I don't pray. But then we'll have to end because I have some things to do before leaving today. Yapmam gerekiyor. Burada ayrılmadan önce yapmam gereken şeyler var. A lot of these melodies I chanted from a very wonderful devotee named Niranjana Swami. A lot of these melodies that I learned are from a very wonderful devotee named Niranjana Swami. Niranjana Swami dediğimiz bir Adana'dan bu melodiyi ben öğrenmiştim. Harika bir Adana'dan. He was one of the first devotees I met. Benim karşılaştığım ilk Adana'lardan bir tanesidir. And Prabhupada really liked his chanting. Ve Şrila Prabhupada da bu söyleme şeklinden gerçekten hoşlanıyordu. Actually, my experience with Niranjana Swami is just by looking at him, he was teaching others how to hanker. Benim Niranjana Swami ile ilgili düşüncem şuydu, ona baktığımız zaman bile yakarışın nasıl bir şey olduğunu görebiliyordum. When I saw him first time in early 1973, 1973'lerin başında onunla ilk tanıştığımda he was sitting and chanting, and I was looking at him and I was thinking, wow. o oturmuş zikir ediyordu ve ben ona baktığımda wow dedim. If this is what it means to be a devotee, I want to be a devotee. Ve Adana olmak bu demekse ben Adana olmak istiyorum diyor. He was very influential from my actually coming to Prabhupada's Lotus feet. Evet, Şrila Prabhupāda'nın lotus ayaklarına gitmemi çok etkili oldu. Just by sitting and chanting with him. Sadece oturarak ve söyleyerek bunu yaptım. Of course, that afternoon he took me with him preaching. Bundan sonra da ben onunla dışarı çıkıp yaygınlaştırma faaliyetlerine başladım. I was a long-haired hippie. uzun saçlı bir hippiydim. But he was very kind too. Ama o bana karşı çok nazikti. So a lot of these melodies he used to chant on the streets in Harinam. O caddede, Harinamlarda bu melodiyi söylüyordu. Especially this one, he used to chant a lot. He used to hear him chanting. Özellikle de bunu. He would chant bhajans on the streets. Sokaklarda, caddelerde bacanlar yapıyordu.
Niranjana Swami Maharaj ki Jai. That's it? Thank you very much. What's next? Next